Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Silverit'le yine karşınızdayım. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün sizler için örgü öncesinde iple ilgili yapmanız gereken hazırlıklara değindim. Ve bu aşamanın ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha belirttim. Örgümüzde ipimizin akışı düzgün olmadığı sürece biz de makine başında doğru bir yolculuk yapamayacağız. Bu nedenle ip hazırlığını ciddiye almanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü ip her aşamasıyla örgünün her noktasında, başlıkta, çardakta, iğnelerde, karttaki desenin iğneleri tutuşunda her noktada bizim için gerçekten çok önemli. İple yaşadığınız küçücük bir ne deniyor ona, tansiyon dahi örgünüzü olumsuz etkiliyor. Bu nedenle lütfen arkadaşlar bu konuyu ciddiye alarak makine başına oturalım. Makinede örmesi çok kolay. Bunu her zaman söylüyorum. Doğru bir rotayı izlediğimiz takdirde sonuç almamak mümkün değil. Evet, bugünkü konumuza da değinecek olursak desen kartlarından kabartma deseni nasıl yapıyoruz? Kartı nasıl takıyoruz? Örgümüze bu desen nasıl yansıyor? Aşamaları nedir? Makine başına oturduğunuzda hiç tanımasanız dahi bu komutlarla örgüyü yapabileceğinizi sizlere bu videoda detaylı olarak göstermek istedim arkadaşlar. Umarım herkes bu videolardan faydalanır. Hazırsanız başlıyoruz. Örgüye başlamadan önce çardak dediğimiz bu kısma ipimizin doğru olarak konumlanmış olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunun için de bakın şurada bir makara var. Bu makara bizim ipimizin gergisini ayarlayan birinci nokta. İkinci noktada burada anten diye adlandırmış olduğumuz bu kısım. Bu kısım eğer ipimizi düzgün olarak yay şeklinde ipin gergisini ayarlamıyorsa yine örgüde problem yaşarsınız. Bu kesinlikle şu şekilde durmalı. Doğru duruş şekli budur. Eğer böyle düz duruyorsa, yukarıda duruyorsa o zaman maalesef ipimiz için gerekli hareketi sağlayamıyordur. Buradaki makaranın olduğu yerlerde sayılar var. Bu sayılar niçin var onu da söyleyeyim. Sürekli standart ipler kullanmıyoruz. Bu iplerin incelikleri ve kalınlıklarına göre örgümüze uygun olan ipi seçiyoruz. Buradaki sayılarda ince ve kalınlık bakımından elimizdeki ipe göre değişeceğinden dolayı da farklı rakamlar yer alıyor. Şimdi ben ipimi buraya geçirebilmem için şurada bakın tutup ayırabileceğim bir metal kısım var. Bu metal kısma ipimi geçiriyorum. Ve şöyle tutup çektiğimde ipimin bu araya geçtiğinden emin oluyorum. Sonra şurada bir nokta var. Buraya geçiriyorum şu şekilde. Sonra olmazsa olmaz hayati üçgen dediğim şu kısım var. Bu kısımda bu ve bunun arasında anteni bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi antenden geçiriyorum. Sonra da bakın şuradaki dairesel kısımdan da geçirerek ipimi örgüye hazırlıyorum. Bundan sonrası artık mekikteki bağlantı ile alakalı. Ama şuradaki şu bağlantı ve şuradaki şu üçgen kısmı bizim için gerçekten önemli. Bu üçgen oluşmamışsa yanlış yere buraya ya da şuraya takmışsanız eğer bu anteni o zaman ipimizin gergisi de düzgün olmayacak ve problem çıkaracaktır. Bunun da altını çiziyorum arkadaşlar. Şimdi kabartma desenli bir örgü yapacağız dedik. Bu nedenle de tek yatakta yapacağım. İsteyen arkadaşlar çift yatakta başladıktan sonra tek yatağa geçip bu işlemi yapabilirler. Çift yatakta da kabartma desen yapılıyor. Bunu da bir başka videoda yine sizlerle paylaşırım. Evet, tek yatakta yapacağımız için önce her iki yatağı birbirinden ayırt ediyoruz. Ve tek yatak mekiğini takıyoruz arkadaşlar. O da bu. İlk videomda Silverit ile ilgili olan ilk videoda bundan bahsetmiştim. Eğer tutturabilirsem bu videonun sağına ya da soluna o videoyu yine eklerim. Bu videoyu izleyen arkadaşlar onu da izlerler. Şimdi ipimiz çardaktan geliyor. Mekiğimizi taktık. Başlığımız yerinde. Yapmamız gereken şey iğnelerimizi seçmek. Sizlere bu aksesuarlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu aksesuarlar da yine makinamızın olmazsa olmazlarından.
ilmek aktarmaya, iğne kaldırmaya ve ilmekleri farklı yerlere taşımaya yardımcı olan aksesuarlar. Lütfen bunları da başucunuzdan ayırmayın. Örgü esnasında size çok faydası olacak. Şimdi hemen iğne seçme tarağımla, evet, plakamın sıfır noktasına dikkat alıyorum. Şurada bir cetvel var demiştim size. Bu cetvelden sıfır noktasını dikkat alarak bir de bir iğnelerimi seçiyorum. Çünkü en kolay başlama şekli bu arkadaşlar. Daha farklı başlama şekilleri de var ama makineyi hiç tanımayan, bu aksesuarları kullanmayı hiç bilmeyen arkadaşlarıma emin olun zor gelecektir. En kolay bu şekilde başlayabilirsiniz. İpimi aldım. Mekiğimin şu kısmında açma ve kapama kısmı var. Burada zaten 1 ve 2 yazıyor. 1 ana ipimin takılacağı yer, 2 de yardımcı iplerin takılacağı yer arkadaşlar. Kabartma desenli örgüler yaparken 1'e ipimizi takıyoruz ve kapatarak bir sıra gidiyoruz. Burada iğnelerin hepsi görüldüğü gibi ipi aldı. Bu noktada artık bir tarak takmamız gerekiyor ve bir ağırlık takmamız gerekiyor. Şu şekilde eğitimler için küçük bir tarakla bu işleri çözüyorum ama sizlerin tarakları muhtemelen ya yarımdır ya da tam makine boyudur. Onlardan faydalanabilirsiniz ve ağırlık takıyorum arkadaşlar. Ağırlığı takmamın sebebi de ilmeklerin yukarıya kalkmasını engellemek. Ağırlık takmazsanız ya da tarak takmazsanız ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Bunun için lütfen bu detayları da unutmayın. Şimdi arkadaki diğer iğnelerimi de kaldırıyorum ve bu arada şuna dikkat etmem gerekiyor. İp ayarım kaçta? İpime göre 7'yi seçiyorum. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Bu tarafa gelelim bir sıra. Bakın şurada çizgiye 7 gelecek şekilde ayarladım. Bu arada da tabii ki diğer iğnelerimi de devreye sokmuş oldum arkadaşlar. Birazcık ilerliyoruz. Buraya kadar da geliyorum, farkındaysanız sayacım sayıyor. Tık 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 atıyor. Eğer sayaç sayısını istemiyorsam o zaman buradan sayaç kısmını kapatabiliyorum. Kabartma desenli bir örgü için bu kadar zemin benim için yeterli olacak. Sizler tek yatak, çift yatak herhangi bir çalışmadan sonra bu noktadan sonrasına artık dikkat alın arkadaşlar. Bu desen kartları da teknik özelliklerine göre farklılıklar gösteriyor. Tek yatak, çift yatak, renkli, kabartma, yalancı ajur gibi kendi bünyesinde sınıflandırılıyor. Bu şu demek değil. İlla ki bu kartla 2 renkli örgü yapacaksın demek değil. Neden? Şimdi şu kartı tek başına düşündüğümüzde bakın farklı farklı burada bir desen var, burada bir desen var ve burada bir desen var. Kartın bütününe baktığımızda aslında 2 renkli bir desen kartı gibi duruyor. Fakat şuralardaki ilmeklerin kapanmış olması bakımından bu kartın renkleriyle oynayabileceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Yani şurayı siyah beyaz yaparken burayı sarı kırmızı yapabilirsiniz. İşte burayı ne diyeyim, sarı lacivert yapabilirsiniz. Kırmızı beyaz yapabilirsiniz gibi. Ya da sadece kartın tamamını isterseniz sadece 2 renk olarak çalışabilirsiniz. Bunu ne demek istediğimi yine sizlere sonraki videolarda anlatacağım. Bu kabartma desenli bir kart. İkisi arasındaki farkı görmek istediğinizde de şöyle göreceksiniz ki 2 renkli olan örgülerde delinmeyen kısım daha fazla. Kabartma desenli olan örgülerde de delinen kısımlar daha fazla. Yani delinmeyen kısımlar ilmek toplama yapıyor, delinen kısımlar örme işlemini yapıyor. Burada da tam tersi, delinmeyen kısımlar ana renk örgüsünü yapıyor, delinen kısımlarda yardımcı ip örgüsünü yapıyor arkadaşlar. Kartlarla ilgili dediğim gibi çok fazla detaydan bahsedebilirim. Bu nedenle de şu anda sadece kabartma desene değiniyoruz. Her kart geçişinde bu detayları sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kabartma desenden de şu kartımızı gördüm. Bir tane daha kart bulalım. O kartımızı da değerlendirelim. Bunlar da yine kabartma desen ama şöyle birbirinden farklı olan bir kart seçelim.
kartları gösterdiğim zaman hiç bilmeyen arkadaşlarımız anlayamayabiliyorlar. Çok haklılar çünkü çok karışık duruyorlar. Evet, bir tane de şunu seçelim. Bunlar ya da şunu seçelim. Şunu seçelim. Evet, bu olsun. Şimdi 2 tane kabartma desen kartı seçtim. Bu kartları da tabii elimize aldığımız zaman yine tanımamız gerekiyor. Kartların sağlarında ve sollarında bakın şuralarda sayılar var. Bu sayılar bizlere neyi ifade ediyor? Şimdi onları söyleyeyim. Kartın sıra sayılarını buradan takip ediyoruz. Yani şuraya taktığımızda burada bir üçgen var demiştik. Bu üçgenin olduğu yerden buradaki sıra numaralarını takip edebilirsiniz. Kartta A, C, B ve D yazıyor. Bu da bu kartı ister böyle takın, ister böyle çevirip takın, ister tersinden takın. Hangi yönü takarsanız takın, karttan aynı görüntüyü alacağımızı bize söylüyor. Bu A, B, C, D'ler kartın yönüyle alakalı. Onu size söyleyebilirim. Onun dışında şunda bir bakalım. Bakın bunda da bu da yine aynı. Bunda da A, B, C, D yazıyor. Bu kart da yine her iki yönden ve her iki yüzden de takılabilen kartlardan. Bu rakamları da isterseniz böyle taktığınızda takip edin, isterseniz böyle taktığınızda takip edin. Bazı desenlerde sadece tek yönlü takılabiliyor. Orada da okun yönünü takip ederek buradaki kart yuvasına takıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kartı takacağımız zaman şuradan A'yı seçelim. Nerede A? Burada. A'ya taktığımız, A yönünden taktığımız kartı da yine kart sırasını takip ettiğimizde şurada 1 yazıyor. Bu 1 sırasına getireceğiz ve kartı kapatacağız arkadaşlar. Neden 1 onu da söyleyeyim. Bakın şimdi şurada 2 tane delik var. Bu delikler bizim birleşme noktamızı gösteriyor. Bu 2 sıra delikten sonra aslında örgü başlıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani siz aslında 1'e taktığınızda 5 sıra öncesinden desene başlıyorsunuz. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bunu neden söylüyorum? Örnek veriyorum. Burada 20. sırada bir problem yaşadınız ve bu problemi düzeltmeniz gerektiğinde siz kartta 20. sıraya bakmayacaksınız. 15. sıraya bakacaksınız. Umarım anlamışsınızdır. Ya da işte örnek veriyorum 25'te problem yaşadınız ama 25. sıradaki iğneleri dikkate almayacaksınız. 20. sıradaki iğneleri dikkate alacaksınız arkadaşlar. 5 sıra öncesine bu nedenle dikkat ediyoruz ve kartımız herhangi bir yerden tabii ki başlatabilirsiniz ama başladığınız yeri bilmezseniz hata yaptığınızda da bunu düzeltemezsiniz. Kartımızı şimdi kart yuvamıza takacağız ama kart yuvamıza takabilmemiz için de buranın açık olması gerekiyor. Yani üçgene getiriyorum arkadaşlar arka tarafa. Kartımı şu şekilde takıyorum. Ve ne demiştik? Buradaki makaradan yardım alarak kartı getiriyorum ve bir de bırakıyorum. Başlıklarda da dikkat etmemiz gereken şey şu. Kulaklar her iki tarafta da karşıya bakacak arkadaşlar. Buradaki desenlerden de T'yi seçiyorum. Yani kabartma desen moduna aldım. İp ayarım 7'de, mekiğimde de birinci olması gereken yerde ipim takılı. Örgüme başlıyorum. Bunun için önce kartı açmam gerekiyor. Yan tarafta da long'da değil, small'dayım arkadaşlar. Yani buradaki her iki tuşta karşı yöne bakıyor ve şimdi örgüme başlıyorum. Brother olan arkadaşlar şu noktada bir hayal kırıklığına uğrayacak. Çünkü burada iğneler desene göre yer değiştiriyordu ama bunda değiştirmiyor arkadaşlar. Bunda devam ediyoruz ve iplerin iğneler üzerinde toplandığını görüyoruz. İğnelerde bir değişiklik olmadan iplerden bu durumu gözlemliyoruz ve artık kabartma desenli örgüye başladık.
örgümüzü yeteri kadar ördük. Yakından göstereceğim size. Şimdi kartımızı buradan çıkarıyoruz bu makara sayesinde. Ve diğer kartımı takacağım arkadaşlar. Diğer kartımızı da yine buradaki A yönünde ve 1'e getirip kapatacağım. 1'e getirdim ve kapattım. Şimdi dikkat etmem gereken şeyler neydi? Kartım zaten kabartma desen komutundaydı. Kulaklarım karşıya bakıyordu. Yandaki desen kollarım. İp ayarım belli. Buradaki herhangi bir değişiklik yapmadan aynı desen üzerine devam edebilirim. Tabii ki desen kartımı aktif hale getirerek. Şimdi kaldığım yerden ikinci desene devam ediyorum. Kartı taktığımız zaman makaradan kartı hareket ettirebileceğimi sizlere söylemiştim. Kartı taktığımızda 1'e getirmemiz gerekiyor dediğimde de şuradaki 1 sayısını size göstereyim. Bakın şöyle getiriyoruz ve 1 görünecek şekilde şuradan kart sıralarını takip ediyoruz arkadaşlar. Kart arka taraftayken deseni örgümüze yansıtıyor. Ön taraftayken de bu kısmı kilitliyor, çalıştırmıyor. Bu nedenle de eğer örgüye desenin yansımasını istiyorsanız bu kısmı üçgen tarafına atacaksınız. Bir de daire var bakın burada. Kartı yönlendirirken mutlaka buradan bu şekilde yardım alabilirsiniz. Evet, desenimize geldiğimizde de şöyle ben bir ağırlıkları alayım buradan. Size deseni göstermek istiyorum. Tarağımızı da çıkaralım. İki şekilde desen uyguladık. Şu şekilde tek renkli bir örgüyü düz bir yüzeyden hareketli bir yüzeye desen kartları sayesinde geçirebiliyoruz. Buna da kabartma desen tekniği diyoruz arkadaşlar. Kabartma desen dememin sebebi de şu: ilmekleri düz alarak değil, üst üste toplayarak desen yapıyor. Bu ilk yapmış olduğumuz desen kartıydı. Bu da ikinci yapmış olduğumuz desen kartı. Şöyle yandan baktığınızda çok daha net olarak görünecektir desen. Bu görmüş olduğunuz desen kartlarımızda da örgülerimizi tek renkle hareketlendirebiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomu artık bu görselle sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek sizlere veda ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.